Herkese selamlar. Yeni bir seriyle karşınızdayım ve bu seride Arcane dizisinin tüm hikayeleri ve incelemelerini sizlere anlatacağım. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde LoL karakterlerinin de ana hikayelerine değineceğiz. O yüzden ufaktan bilgi verelim. Ben ilk LoL oyununa başladığımda yıllar 2016 civarındaydı ve aşırı keyifli zaman geçiriyordum. Ama bir yandan da kanser olan tayfadaydım. Çünkü LoL'ü bilenler bilir, insana heyecan katarken aynı zamanda öfke krizi geçirtir. Her LoL oyuncusu gibi klavye ve fare parçaladım. Bu öfke nöbetlerinin önüne geçmenin en iyi yolunun ise LoL oyununu bırakmak olduğuna karar verdim ve belki de 4 yıldır oynamıyorum. Neyse, fazla lafı uzatmadan hemen Arcane'in 1. sezon 1. bölümünün incelemesine başlayalım. Kanala destek ve daha fazla video için ise videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsin. Tabii ki de katıl üyesi veya süper teşekkürlerle de destek olabilirsin. Ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldin. İlk öncelikle açılış sekansına baktığımızda her yerin kaos içerisinde olduğunu ve bir köprüde iki farklı grubun ölümüne savaştığını görüyoruz. Bizim ana karakterlerimizden biri olan Vi ve Powder bu enkaz ve kaosun içinde yürümeye çalışırlarken ilerleyen saniyelerde ise Vander'ın bir fedayı dövdüğünü görürüz ve ölümüne vurduğu fedainin bedenindeki kırılan kemiklerinin seslerine kadar duyarız. Vander elindeki demir yumrukları yere bırakıp Vi ve Powder'ın yanına gelerek onlara endişe dolu gözlerle bakar. Vi karakterimiz Vander'a kafa işaretiyle anne ve babasını sorar. Ancak o boş gözlerle enkaz yığının arkasındaki cesetleri gösterir ve böylelikle anne ve babalarının öldüğünü anlarlar. Bu noktadan sonra ise Vander, Powder ve Vi'yi kucaklayarak evine götürür. Böylelikle Arcane dizisinin hikayesi başlar. Vi ve Powder artık büyümüş, kendi çaplarında işler yaparak para kazanmaya çalışır. Bu işlerden bir tanesi ise tabii ki de hırsızlıktır. Ancak hırsızlık yaptıkları esnada işler yolunda gitmez. Çünkü bu binanın içerisinde farklı teknolojilerin kullandığını görürler ve ilerleyen süreçlerde öğreniyoruz ki bir tür bilim adamının evinin içerisindedir. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Evet, LoL harika bir oyun, Arcane de aynı şekilde harika bir dizi. Ancak hikayesel anlamda gerçek olarak Arcane dizisini anlayabilmek için LoL karakterlerinin hikayelerini ve ana hikayesini öğrenmeniz şart. O yüzden ben her bölümde ve her incelemede bu küçük bilgileri sizlere vermeye çalışacağım ki asıl bütüne odaklanabilmelisiniz. Evlere girmeye çalışırlarken balkonda soğumaya bırakılmış kekleri görürüz. Bu kekler Caitlyn adındaki karakterlerimizin yapmış olduğu keklerdir. LoL oynayanlar bilir, Caitlyn tuzak kurduğu zaman o kapanın içerisine bir tane kek gelir. İlerleyen süreçlerde Powder'ın bulmuş olduğu sihirli ve gizemli taşlar vardır ve bu taşlar çok büyük güç barındırmaktadır. Evdeki değerli eşyaları çantalarına doldurmaya çalışırlarken aniden ev sahibinin gelmesiyle bu süreç duraklatılır. Kaçmaya çalışırlarken kapıyı kilitlemiş olsalar da Powder'ın bulmuş olduğu sihirli taşları cebine doldurur ancak bir tanesi düşer. Bu düşüş esnasında taş inanılmaz derecede dengesiz bir enerji kaynağı olduğundan her çarpmasında çatlar ve büyük bir enerji meydana çıkartır. Bu çıkan enerjiyle beraber o küçücük taştan büyük bir patlama meydana gelir. Şimdi bu taşın ne olduğunu ilerleyen safhalarda sizlere daha ayrıntılı anlatacağım. Ancak şu an için bunun bir enerji kaynağı olduğunu ve kutsal metinlerde yer alan bir kaynak olduğunu bilmenizde fayda var. Bütün malzemeleri toplayıp kaçarlarken Fedailer adı verilen o bölgenin polisi peşlerine düşer. Ancak bu esnada onları takip eden farklı bir çeteyle karşılaşırlar. Çete çaldıkları malzemelerden bir kısmını, daha doğrusu hepsini isterler. Ancak Vi bu eşyaları vermek istemez ve aralarında büyük bir arbede çıkar. Şimdi bu kısım çok önemli. Bu yavaşlatılmış sahnede Jinx'in yani Powder karakterinin bu kaos içerisinde nasıl çelimsiz, güçsüz ve çaresiz bir şekilde olan biteni izlediğini görüyoruz. Psikolojiden az çok anlayanlar bilir veya ailesindeki şiddetli kavgaları sahne olmuş insanlar bilir ki bu durum inanılmaz derecede kötü ve insanın psikolojisini büyük ölçüde etkileyen bir unsurdur. Şimdi bu kısmı neden anlatıyorum? Jinx karakterinin yani Powder olarak bildiğimiz karakterinin
psikolojisinin nasıl değiştiğini ve tabiri caizse deli olarak sınıflandırmasına neden olan safhaları görüyoruz. Ablası ve arkadaşları bu grupla kapışırken bütün emanetleri ona verirler. Ancak karşı çeteden biri bu eşyalarının Powder'da olduğunu görür ve onun peşine düşer. İnanılmaz bir kovalamacının ardından Powder yakalanmak üzereyken bütün çaldığı eşyaları gölün dibine atar ve böylelikle kurtulmuş olur. Ancak tüm kavgalar bitmiş ve Powder ekibiyle beraber bir araya geldiğinde eşyaların onda olmadığını ve gölün dibine attığını söyler. Bununla birlikte ekibinden biri yine Jinxledin anlamını taşıyan bir lakapla ona hitap eder. Jinx demek anlam itibariyle kötülemek, kötü şans demek veya şanssızlık anlamına gelir. Böylelikle sürekli olarak başlarına ne zaman kötü bir şey gelse ve o olayın içinde Powder varsa onun kötü şans getirdiğini düşünerek Jinx lakabını takmışlardır. Şimdi olayı toparlamak gerekirse şöyle bir safha var. Çünkü birçoğunuz LoL tarihini veya LoL karakterine hakim değil. İki farklı şehir var. Birincisi zenginlerin, bilim adamlarının ve goloşların yaşadığı Piltover şehri. Haliyle burada çok refah bir hayat sürülüyor. Ancak benim favorim ve dizinin en çarpıcı şehri Zaun şehri ise fakirlerin, aklınıza gelebilecek her türlü suçun işlendiği amansız bir şehir. Dizinin ilk kısımlarında savaşan iki grubu görmüştük. Bu grubun bir tanesi Piltover sakinleri, daha doğrusu fedaileri, diğeri ise Zaun şehrinin ezilmiş olan halkı. Çünkü Zaun fakirlik ve daha aklınıza gelebilecek birçok suçla savaşırken Piltover'daki godamanlar ve birçok halk refah içinde diğer insanları umursamadan yaşıyor. Haliyle de iç savaş kaçınılmaz hale gelmiş durumdaydı. Ve böylelikle çıkan iç savaşta Zaun'un büyük kayıplar vermesiyle bir nevi ateşkes sağlanmıştır. İşte bizim ekibimiz de zaten Zaun şehrinin evlatları olarak bizlere bu hikayede eşlik ediyor. Bütün malları kaybetmiş bir şekilde son damla olarak bildiğimiz bir bara gelirler. Zaten bar Vander karakterinin olduğundan ve özellikle Vander dediğimiz karakterin Zaun şehrinin bir nevi başı veya ağır abisi olarak bilindiğinden oldukça ünlüdür. Haliyle de Vi ve Powder bu ağır abinin kanatları altında büyümüşlerdir. Vander karakteri olayları duymuştur ve Vi ile konuşmaya gelir. Eğer böyle devam ederlerse özellikle Vi'nin yaptıkları yüzünden diğer arkadaşlarının çok ciddi belalarla yüzleşeceğini söyler ve bunlardan uzak durmasını tembihler ve akabinde bu bilgiyi, daha doğrusu o evin içinde neler olup bittiğini kim vasıtasıyla öğrendiğini sorarlar. Verdikleri isimle beraber Vander bu olayın peşine düşer. Vander'ın uğramış olduğu bir nevi ikinci elci veya züccaciyeci diyelim, o dükkanda bizim sonraları daha çok ismini duyacağımız Echo karakterini görürüz. Onun çocukluk haliyle. Kendisi her zaman olduğu gibi tamirat işleriyle ve teknolojiyle haşır neşirdir. Mekanın sahibiyle konuşmaya çalışırken Vander içeriye 2 adet fedai gelir ve fedailerden bir tanesi bir nevi başkomiser gibi bir şeydir. Aralarında yaptıkları gizli konuşmayla bir tane kelle istediklerini ve o ismin kim olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Böylelikle anlıyoruz ki Zaun şehri ve Piltover şehri arasında kanlı bir şekilde bir barış imzalanmıştır. Haliyle de alt tabakanın şehri yani Zaun şehrinin insanları Piltover şehrine bulaşmayacak. Böylelikle Piltover şehrindeki sakinler yani godamanlar, fedailer dediğimiz polisleri göndermeyecektir. Haliyle de ateşkes sağlanacaktır. Ancak yaşanan bu olay vasıtasıyla birkaç kişi yaralanmış, bir bilim insanının evine girilmiş ve eşyaları çalınmış. Piltover'daki bulunan sakinler ise büyük bir şekilde intikam istiyordur ve haliyle de bir kelleyle susacaklarını düşünüyorlar. Ancak Vander kendi kızı gibi gördüğü arkadaşlarını satmak istemediği için herhangi bir isim vermezler. Özellikle 36. dakikalara geldiğimizde Jinx ve Vi'nin terastan sohbet ettiklerini görürüz. Çünkü Jinx her türlü işte başarısız olduğundan motivasyonu çok büyük ölçüde kırılmıştır. Vi onun ablası olarak onu korumak istediğini ve
büyüyünce çok daha büyük işler yapacağını söyleyerek onu motive etmeye çalışır. 36. dakika 31. saniyelerinde bizlere bir adet tavşancık gösterilir. Bu tavşancığı unutmayın, ilerleyen bölümlerde bunlar hakkında bilgileri zaten vereceğim. Bu konuşmanın ardından hikayenin ana kötüsü olarak ilerleyeceğimiz 37. dakika 22. saniyelerine geliyoruz. Bizim V ve Powder ekibine yollanan ve çaldıkları eşyaları isteyen grubun başındaki adamı görürüz. Tuhaf, korkunç gözüyle sorguya çektikleri grup liderinin olayı nasıl yaşandığını anlatmasını güzellikle ister. Ancak arka planında bir bilim adamının sürekli bir şeyler çalıştığını ve tuhaf kimyasallarla deney yaptığını görürüz. 38. saniyelerine geldiğimizde ise enjekte edilen farenin ne kadar güçlü olduğunu ve başkalaşım geçiren küçücük farenin koca kediyi nasıl öldürdüğüne şahitlik ederiz. Böylelikle filmin, daha doğrusu dizinin ilk sahnesinde bizleri nelerin bekleyeceğine sadece ufak bir göz kırpılır. Bu ilacın ne olduğunu, ana kötümüzün ne işler yaptığını ve daha birçok bölümünü hemen en yakın kısa sürede video yaparak sizlere sunacağım. O yüzden şimdiden yerinizi almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.